Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevilen yeni sezon ünlü markanın çantasını çalıştım. Bakın gördüğünüz gibi boyut olarak çok yakın çalıştım. Bakın tabanı da aynı markanın orijinalinde olduğu gibi aynı şekilde yaptım. Filelerimiz, her şeyimiz var. Sadece ağız kısmında hoşuma gitmeyen tarafları vardı. Onları değiştirdim. Sap yine keza aynı şekilde. Onu birazcık değiştirdim. Ve üzerine de şöyle tatlış bir kurdele taktım. Gerçekten çok güzel oldu. Ya o kadar rahatlıkla hemen bir akşamda, yani bakın bir günde demiyorum, bir akşamda rahatlıkla örebileceğiniz bir çanta. Sadece 155 gram rafya kullandım. 4 milimetrelik ve 3,75 milimetrelik ben 2 tane tığ kullandım. Ama sizler normalde, yani benim elim çok sıkı olduğu için bunu kaldırıyor. Size tavsiyem bence 3,75 milimetre ile örün. Bakın şöyle sağını solunu da göstereyim size. Oldukça kullanışlı, güzel bir çantamız olmuş oldu. İçine şimdilik ben şöyle bir kumaş koydum. İçine bunun kesesi dikilecek ya da normal doğrudan dümdüz bir astarda dikebilirsiniz. Yani hiç keseyle falan uğraşmak istemiyorsanız yine ağız kısmından şöyle sıfırdan tutturarak bir astar çalışması da yapabilirsiniz. Ben orijinaldekinden farklı olarak dediğim gibi ağzını ve sapını çalıştım. Sapın normalde daha kısaydı. Yani şöyle şurada bir sap gibi düşünün. Şöyle küçük bir sapı vardı. Ben böyle kola takabileceğim bir çanta olsun istedim. O yüzden sapını uzun yaptım. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz. Bu çantamın en güzel tarafı şu: sert dokulu, yani çantayı dik tutabilecek istediğiniz iple örebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Ben rafya kullandım ama siz dilerseniz kireç ip kullanabilirsiniz. Ya da daha böyle kalın tok dokulu ipler var, onlardan kullanabilirsiniz. Ama böyle çok ince ipleri tercih etmeyin. Çünkü fileler çok büyük olduğu için çantanızı taşımaz, yani çökme yapar. Bu şekilde böyle tok durabilsin istiyorsanız o zaman birazcık dokulu, böyle sert dokulu bir rafyaya ihtiyacınız var. Ben 500 gramlık bobin rafyalardan kullandım. Çok uygun fiyatlı rafyalar bunlar. Hemen çantamın malzeme detaylarını da vereyim. Çantamda 155 gram rafya kullandım. Dediğim gibi tığımı, ölçülerimi, her şeyimi verdim zaten. Sadece boyut olarak ne kadarlık bir boyutumuz var onu söylemek istiyorum. Tabanımız 30 santime 10 santimlik bir taban ve boyumuz da 20 santim. Yani orijinal markada olduğu gibi o haliyle çalıştım sizler için. Boyut ne büyük ne küçük. Tam ideal. Kolunuza taktığınızda da gerçekten çok tarz duruyor diyebilirim sizlere. Çok severek göreceğiniz bir çanta oldu eminim. Haydi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen örmeye başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Bu şekilde elimde hazır büyük bobin var. Bunu kullanacağım sizler için. Bunu değerlendirmiş olayım bu sefer. İpimin kalınlığı gayet normal, ideal, orta kalınlıkta bir ip. Tığ olarak da 4 milimetrelik bir tığ kullanıyorum bu çantadan. Şimdi uzunca bir ip bırakacağım. Öncelikle hem göbekte çift zincirimi çekebilmek adına hem de aynı zamanda sonrasında içinde döndürebilmek adına. Yani bir miktarda dipte döndürme yapacağım için bakın şöyle oldukça bir ip bıraktım. Şimdi şöyle bir çevirdim. Bakın kilit yapmak babında şu şekilde ayırdığım ipimden ilmeğimin üstüne atıyorum. Diğer iple içinden geçiriyorum. Attım ipimi üstüne, çıkarttım içinden. Attım ipi üstüne, çıkarttım içinden. Biraz böyle sert dokulu olduğu için tercih ettim bu rafyayı. Çünkü oldukça böyle iri fileli bir çanta yapıyoruz. Filelerimin daha böyle dik, çantamın durabilmesi için bu şekilde bir rafya tercih ettim. 500 gramlık hazır sarılı bobinlerden. Bakın şöyle ilerliyorum. Ne kadar? 20 santim olana kadar. 20 santim olana kadar bu şekilde çiftli zincirimi çekiyorum. Geliyorum. Ondan sonra çantamızı örmeye başlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken
zincirlerimizin ne çok geniş ne de böyle çok sıkı olması, normal bir tepe ilmeği ne kadar olursa aynı o şekilde bir, bakın, genişliğe sahip olması gerekiyor. Haydi şimdi 20 santim zincirimi çekip geleyim. Evet, şimdi 20 santimimi ölçtüm. Tam 35 ilmeğe karşılık geldi. Siz kendi ipinize göre ilmek sayınızı burada ayarlayabilirsiniz, dengeleyebilirsiniz. Hemen şimdi artık çakma trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi burada batacağımız nokta, bakın şuradaki görmüş olduğunuz merkez göbek, yani şu V'lerin göbeğine batacağız. Burada tercih aslında size kalmış. Benim gösterdiğim yöntemle tabanınızı yapabilirsiniz orijinaldeki gibi, ya da dilerseniz kendiniz dümdüz 30 santimlik ortalama 30'a 10'luk bir taban elde etmeye çalışıyoruz. Tabi bu artabilir, biraz azalabilir, fark etmez. Siz dilerseniz 30 tane trabzan yapıp git gel git gel şeklinde örebilirsiniz. Ama ben hep yüzünden olmasını istediğim için bu şekilde dönerek ilerleyeceğim. Şimdi öncelikle bakın şu ilmeğimi şu şekilde uzatıyorum, kıvırıyorum, içinden geçiriyorum ve bu şekilde bir çakma trabzan yapıyorum. Bu çakma trabzanımın olduğu, bakın, nokta benim dönüp dolaşıp gelip sonrasında, bakın, burada tamamlamayı yapacağım. Yani şu dönüşü yapacağım nokta. O yüzden bunun altına ne yaptım? Bakın, işaretleyici koydum. Geldim hemen yanındaki ilmeğin, burası. Yanındaki ilmeğin göbeğinden giriyorum. Bakın aynı şekilde. Bu nasıl buradan başladıysa bunun da aynı noktadan başlaması lazım. Yani tam şu orta noktadan, bakın, buradan giriyorum. Şimdi birazcık uzattım. Çok değil, birazcık uzattım. Bakın bu şekilde çakma trabzanımı yaptım. Geliyorum. Hemen bakın yanındaki göbeğinden girdim. İpimi de içinden yürütüyorum. Hemen yanındaki hafif uzattım. Çakma trabzanımı yaptım. Çok fazla uzatmayın. Çok da böyle bir gevşek bir taban oluşmasın. Bakın tepe ilmekleri sıkı. Gevşek gevşek yapmıyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi burada önemli olan köşe dönüşümüz, yani sıranın sonu. Sıranın sonuna kadar ben bu şekilde şimdi çakma trabzanlarımı yapmaya devam edeyim. İlk sıra biraz tutmakta zorlanabilirsiniz, yapmakta zorlanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sonraki sıralarda çok rahat bir şekilde öreceğiz. Bakın bu şekilde çakma trabzanlarımı koyup geliyorum. Evet, geldim sıranın sonuna. Bakın en sondaki boşluğun içine. Şimdi başlıyorum trabzanlarımı yapmaya. Şimdi önemli olan karşı tarafa kaç ilmekte ulaşacağımız. Şimdi bakıyorum. Bir tane daha yaparsam iyi gelecek. Evet. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş oldu. Bakın şuradaki şu başlangıcımız. Şimdi şu da bitişimiz. Birinci ve altıncı, bakın gördüyseniz birinci ve altıncıya şimdi birer tane işaretleyici taktım. Şimdi bunu başlangıcınızı ve bitişinizi görün diye takıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Ama asıl işaretleyiciyi takacağım yerler neresi? İkinci ve buradaki 5. ilmek. Unutmuyoruz. Buraya biraz sonra köşe çalışacağız. Şimdi devam ediyorum. Başlangıçta yaptığım ilmeklerin karşısına yine
birer tane çakma trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Bakın burada herhangi bir işlem yok. Nereye battıysam aynı yere bakın tekrardan batıp çakma trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde şimdi sıranın sonuna kadar gelelim. Burada hem köşeye döneceğiz hem de bir üst sıraya çıkacağız. Geldik şimdi en başa. Bakın bu ilk yaptığım çakma trabzanın altını da yaptım. Şimdi bunun 2 tanesi hazır. 6 tane yapıyorduk hatırlarsanız. Şimdi bu buradan başladığımızda bir ikinci. Ne yapıyorduk? İkinciye bir tane işaretleyicimizi takıyorduk. Bir ikinciye takacaktık. Bir de beşinciye. Evet. Şimdi bu üçüncü. Bu dördüncü. Bu da beşinci. Bu da altıncı olmuş oluyor. Şimdi beşinciye de bir tane takacaktık. Şu beşinciye de taktım. Şimdi bunu uzattım. Bu ilk yapmış olduğum değil. Bir sonraki trabzanın tepesi. Bakın burası. Buraya arkadan geliyorum. Ve bunu arkaya çekiyorum. Daha sonra ipin uzantısından girip buradaki ilmeğimi de geçiriyorum. Sıkılaştırıyorum. Ve yukarıya çıkıyorum. Bakın bu benim buradaki trabzanımın üstü olmuş oluyor. Kıvırıyorum. Kıvırdım. Şimdi buradaki boşluğa girdim. Buradaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. Kıvırdım. Ve yine bakın tam istediğim bunun tepesine bir çakma trabzan daha yapmış oldum. Geliyorum şimdi hemen yanındaki boşluğa. Buraya da çakma trabzan. Geliyorum yanındaki boşluğa. Çakma trabzan. Bu şekilde boşluklara yaparak ilerleyeceğiz. Yani tepelere değil, ara boşluklarına yapacağız. Hem böylelikle daha tok bir taban elde etmiş olacağız, hem de işimiz daha kolay olacak ve daha seri bir şekilde örebileceğiz. Bakın boşluklara batmak çok daha kolay. Şimdi yine sıra sonuna kadar çakma trabzanlarımı yapayım. Sıra sonunda arttırmalarımızı göstereceğim. Evet, geldim. Şimdi işaretleyiciyi taktım. Trabzanımın tepesine. Tepesine değil, yine onun da ara boşluğuna yapıyorum. Bakın. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi geliyorum. Buradaki ara boşluğa giriyorum. Bir diğer trabzanın. Bakın yine ara boşluğuna giriyorum. Geldik diğerine. Yine işaretleyiciyi taktığım yere geldim. Bakın şimdi buraya girip buraya yine 5 tane yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Evet. Şimdi buradaki beşlimiz bu. 1 2, onun üçüncüsüne takıyorum. Yine buradaki beşlimizin üçüncüsüne takıyorum. Bakın. Böylelikle bir sonraki sıradaki köşeyi yapacak olduğum noktalarda belli olmuş oldu. Şimdi yoluma devam ediyorum. Bir sonraki ara boşluktan bakın trabzanların arasına giriyorum. Yeni trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar, buraya kadar geleceğim. Yine işaretleyiciyi taktığım yerlere 5 tane, diğerlerine birer tane yapıp bakın ek yerimize kadar
örüp geleceğim. Evet, şimdi geldik sıranın sonuna. Yine aynı şekilde uzatıyorum. Bakın, bu ilk trabzan değil, bir sonraki trabzanın arkasından giriyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Şimdi bu ipin uzantısından girip arkadan ilmeğimi takıyorum ve sonrasında güzelce sıkıştırıyorum. Bunun içinden ilmeğimi çıkartıp uzatıyorum. Bunu kıvırıyorum. Aynı bakın, altındaki boşluğa giriyorum. Boşluktan bir ilmek çıkartıp döndürüp içinden geçiriyorum ve böylelikle yine buraya üzerine trabzanını yapmış oluyorum. Hemen bakın, yanındaki boşluktan. Böylelikle bunu da boşluğa takmış olduk. Bakın, sonrasında aynı şekilde boşluktan devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan bakın bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Evet, geldim şimdi sıranın sonuna. İşaretleyiciyi taktım. Yere geliyorum ve buraya toplamda artık 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın, bundan sonra 4 tane yapacağız. 5 tane değil. Bakın, 4 taneyi yaptım. Şimdi bu 4 taneyi şöyle 2 şeklinde ayıracak olursak şöyle tam arasına işaretleyicimi taktım. Geliyorum şimdi. Boşluklardan devam ediyorum. Burada karıştırmayın. Çünkü o 4 taneyi yapınca şu yanındaki böyle birazcık buna dahil olduğu için şu arayı karıştırmayın. Evet, şimdi geldik buraya. Yine buraya da 1 2 3 ve 4. Şimdi bu 4 tanenin yine arası, yani 2 ayırdığımızda tam bunun ortası burası. Buraya işaretleyicimizi taktık. Buraya dönüşte tekrardan yapacağız. Bakın, hemen bu trabzanı atlayıp araya giriyorum. Yanında bakın bir tane daha var. Bu araya giriyorum. Bir tane daha araya. Hep bu şekilde araları. Şöyle bakın, görüyorsunuz, köşeyi dönmüş olduk. Aynı şekilde buraya geldiğimizde burada da 1 2 3. bakın, buraya demiştik. Burada da buraya. Yine buralara da 4'er taneyi yapacağım. Bağlayacağım. Yine bir önceki sırada gösterdiğim gibi yukarı çıkacağım. Sonra buraya geldiğimde işaretleyiciyi taktığım yerlere yine 4 bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, şimdi tabanımızı bitirdik, geldik. Bakın bu şekilde. Hemen ölçüsünü de söyleyeyim size, bitmiş halinin. Bir ütüledim, geldim. Bakın, tam 30,5. Görüyorsunuz, santim. Enimizde tam tamına 10 santim. Yani istediğimiz standartı yakaladık. Tam istediğimiz ölçüyü yakaladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi orijinalinde olduğu gibi çantamızın etrafını, şimdi bakın, şu boşluğa giriyorum ve buraya ilmek kaydıracağım ama önce şu tepe ilmeğimi bir sıkıştırayım. Buraya ilmek kaydırdım. Ve şimdi bakın, bir zincir çekip ters sık iğne yapmaya başlıyorum. Yani normalde bu tarafa gidiyoruz ya, bu tarafa doğru gideceğiz. Şimdi bunu atladım. Hemen yanındaki boşluğa girip bir bakın ters sık iğne yaptım. Şimdi tarifte her birine yapmış ama ben hepsine yapmayacağım. Biraz uzatacağım. Bakın, bunu atlayacağım. Diğerine uzattım. Birer tane atlayıp kenarına bakın bu şekilde ters sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın, 2 tane. Şöyle 2 dolaşıyoruz etrafına. 1 2 araya girdim.
1 2 Bakın bu şekilde bir dalgalı bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Dilerseniz her sıraya da yapabilirsiniz. Ancak o zaman uzatmadan yapın. Herhangi bir bollaşma olmasın. Bakın 2 2 yoluma devam ediyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi her yeri bu şekilde dolaşıp geleyim. Ondan sonra birleştirip artık tepe kısmının file kısmını örmeye başlayacağız. Evet, en son noktaya geldim. Bakın ilk başladığım yere de bir tane yaptım ve artık burada ipimi kesiyorum. İğnemi alıp bu şekilde şöyle arkaya geçiyorum. Şimdi aynı yerden tekrardan geçeyim. Şu şekilde. Evet. Bakın görüyorsunuz. Örnek devamlılığını sağlamış olduk. Şimdi hemen şöyle arkaya geçeyim. Ve burada ilmeklerin arasından ipimi şöyle gizleteceğim. Evet. Bakın bu şekilde tabanımız tamam. Şimdi bu haliyle tekrardan ütü basabilirsiniz. Şu kısmını, kenar hattını tekrardan düzeltmek için. Bakın gayet güzel bir kenar hattı oluştu. Şimdi yukarıya artık çantamızın file kısmını oluşturmaya başlayacağız. Bunun için kesinlikle bakın burada ipimizi kapatıyoruz, koparıyoruz ve bakın şimdi nasıl başlıyoruz. Şöyle trabzanlarımızın bakın şöyle burası içte kalacak kısmı, burası düzgün dışta kalacak kısmı. Aynen siz de böyle tutun. İçi üste gelecek şekilde aldım. Şöyle bakın bir zincirle sıkıştırdım. Şöyle ipi de içinden geçiriyorum. Bu ipi yukarı doğru çıkartıp daha sonra gizleyeceğim. Uzattım. Döndürdüm. Bakın şöyle bir trabzan oluşturmuş oldum. Şimdi araya 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kere değil 2 kere doluyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. 1 atladım, 2 atladım, 3 atladım. Dördüncüye geldim. Şimdi 2 2 ve 2. Şimdi burada amacımız ne? Tam bir kare oluşturmak istiyoruz. Tam bir kareyi oluşturmamız için ne lazım bize? Şu aradaki şu 3 tane boşluk kadar da yüksekliğe ihtiyacımız var. Şimdi 1 bakın 2 ve 3. Geldim tığımı doladım. Bakıyorum şimdi bakın. 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye burada girmem gerekiyor. Şurası. Şimdi 2 kere dolamayı unutmuşum. İki, 2 ve 2. 3 seferde çektim. Bakın. Tam istediğim boyutta karelerim olmuş oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 tane çekiyorum. Ancak köşeye geldiğimde
Bakın altta 3 tane atlamıyorum bu sefer. 1, 2 tane atlıyorum ve üçüncüye giriyorum. Tığımı 2 kere dolamayı unuttum yine. Şimdi tekrardan 2, 2 ve 2. Bakın görüyorsunuz. Burada ne yaptık? Bir köşe esnekliği sağlamış olduk. Şimdi 1, 2 ve 3. Geldim, sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye girdim. İlk sıra böyle. Merak etmeyin. Sonrasında çok rahat öreceksiniz. 2, 2, 2. Bakın bu şekilde yukarıya çıktık. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geldim, sayıyorum. 2 kere doladım tığımı. 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncüye giriyorum. Bu çantanın böyle bir özelliği var. Şöyle kenarda bakın. Şunlar içte kalıyor ve şu kenarda şöyle bir görüntü oluşması gerekiyor. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan son kez gösteriyorum. Artık köşeye kadar örüp geleceğim. 3 tane zincirimi çektim. 2 kere doladım. Geldim. 1, 2, 3 tane atladım. Geldim dördüncüsüne. 2, 2 ve 2. Bakın bu şekilde filelerimi yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Tam istediğim gibi, orijinalindeki gibi. Hemen buradan şu köşeye kadar gelelim. Şu köşede de nasıl arttırma yapıyorduk bir hatırlayalım. Evet, geldik köşeye bakın. Şimdi burada da bir tane arttırma yapacağız. 1, 2 dedik ve 2 kere dolayıp şu üçüncüye giriyorum. Bir, 2, 3. Bakın bu şekilde buraya da bir tane arttırmamı yapmış oldum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Geldim. Şimdi burada sayıyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüsüne bakın yine aynı şekilde girdim. 2 kere dolamayı unuttuk. 2, 2 ve 2. 3 seferde çektim. Şimdi yine 1, 2, 3. 2 kere doladım. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye geldim. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. Şimdi aynen burada yaptığımın aynısını burada da yapacağım. Burada da bir tane arttıracağım. Yine geleceğim köşeye. Bakacağım, sayacağım. Burası da arttırma isteyecek mi, istemeyecek mi? Bunu hesap yaparken işaretleyicileri takmıştım. Şu an onlarla işim kalmadı. Çıkarabilirim. Buraya geldiğimizde bakacağız. Sayıya göre ayarlayacağız. Yapıp yapmayacağımızı. Ama burada yapacağız. Şimdi bu köşeyi yapayım. Son köşeye gelince buradan devam edelim. Evet, şimdi geldim bakın köşeye. Köşeye gelince sayıya baktım ki şu anda tam tamına geliyor. Yani ne oldu? 3 köşede arttırma yaptım. Sadece bu köşede arttırma yapmayacağım. Doğrudan devam edeceğim yoluma. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Geldim. 1, 2, 3. Bu da dördüncü. Köşelerde güzel sayalım. Çünkü onlar biraz sıkışık oluyorlar. Aynı yere batıldığı için. Onların sayısını güzel hesaplayalım. Şimdi 1, 2, 3 tane. 2 kere doladım. 1, 2, 3. Bu arada yani ilk kez kullandığım bir ip olduğu için, alışkın olmadığım için şu an ben çok açıkçası zorlanıyorum örerken.
Şimdi geldik buraya. 1, 2, 3 zincir aradaki şu ise trabzanım. Bakın. Şu trabzan. Şimdi trabzanın tepesine geliyorum. Buraya bir ilmek kaydırıyorum. Evet. Artık bir turu tamamladık. Şöyle bir güzelce bakıyorum. Herhangi bir kasma vesaire yok. Gayet güzel bir şekilde örneğimi yerleştirdim. Şimdi hemen bir üst sıraya çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? İpimizi bakın uzatıyorum. Kıvırıyorum. Ama bunu yapmadan önce şurayı bir zincirle sabitliyorum. Uzattım, kıvırdım. Şuradaki göbekteki V'ye giriyorum. Buradan ilmek çıkarttım. Bunun içinden, bunun arkasından dolandım ve buraya bir, bakın bu şekilde trabzanımızı yaptık. Şimdi bunun tepesi için bir tane daha çekiyorum. Bu kısa geliyor çünkü. Sonrasında ise ara için 1, 2, 3 tane çektim. 2 kere doladım. Geldim buraya. Yine bakın tepesine değil, şu göbek V'ye giriyorum. Buradan 2 kanat. Bakın. Yine bu taraftan 2 kanat, üstten 2 kanat. Bu şekilde her yerden 2 kanat kalacak şekilde batıyorum. 2 2 kaçırdım. Tekrar giriyorum. Evet, bu şekilde 2 2 2 3 seferde çektik. Yine 1 2 ve 3. 3 seferde çekip 2 kere doladım. Yine aynı şekilde bakın V'nin ortasına girdim. Tepeye girmiyorum ki kaymasın. Tepeye girersem çünkü kafeslerim kayma yapabilir. Kafeslerimin kaymaması için şu göbeklere batıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane zincirimi çektim. 2 kere doladım. Geldim buraya. V'ye girdim. 2 2 ve 2. 3 seferde çektim. İşte bu kadar basit. Şimdi bu yöntemle ne yapıyorum? Yukarıya. Bakın istediğim boya gelene kadar. Orijinali 20 santim. Ben de 20 santim yapacağım. 20 santim olana kadar örüyorum. Geliyorum. Ve daha sonra artık ağız kısmını dolaşacağız. Bakın buraya geldiğimde nereye batacağım? Buradan yine sayacağım. 1, 2, 3 tanesi ara için. Şu buradaki zincir bunun tepesine çıkmak için. Yine geleceğim aynı yöntemle. Buraya ilmek kaydıracağım. Bir zincir çekip yukarıya trabzanımı yapacağım. Haydi gelin. Dediğim gibi 20 santim olana kadar artık dolaşıp gelelim. Evet, tam olarak istediğim yüksekliğe geldim. Orijinaldekini yapıyorum. Bakın orada da 10 tane file vardı. Burada da 10 tane file var. Henüz ütüsü yapılmadığı halde görüyorsunuz. Oldukça böyle kalıp gibi çok düzgün bir çanta oluyor. Gerçekten çok sevdim. Evet bakın görüyorsunuz tam tamına 20 santim. Tam istediğimiz ölçüde. Şimdi artık geliyorum ağız kısmına. Ağız kısmına geldiğimde artık üst tarafı dolaşmaya başlayacağız. Şimdi öncelikle buraya bir zincir çekiyorum. Tam buraya. Geliyorum yanındaki boşluğa. 1 2 ve 3. Şimdi bir tane bunun tepesine, yine aynı şekilde 1 2 ve 3. Dediğim gibi benim elim sık olduğu için ben bu şekilde bakın 4 milimle bile sanki 3,5'muş gibi örüyorum. O yüzden siz mutlaka ve mutlaka kendi el ölçünüze göre tığınızı ayarlayın. Hani ben 4'le ördüm diye siz de 4'le örmek zorunda
değilsiniz. Şimdi mesela ağız kısmının yayılmaması, daha rahat örmek adına mesela ben şimdi 3.75'lik tığa geçebilirim. Yani siz de aynı şekilde, siz zaten 3.5'sanız 3.5'la devam edebilirsiniz. Şimdi aralarda 3 zincir olduğu için 1 2 ve 3 tane bakın sık iğne koyuyorum araya. Bir tane de trabzanın tepesine koyuyorum. Bu şekilde şimdi ağız kısmını komple dolaşıp geliyorum. Evet, geldik sıranın sonuna. Şimdi ipimi şöyle uzattım. Şuradaki tam şu arada bakın 1 2 3, yani şu ilk yapmış olduğum sık iğne, onun tepesine giriyorum ve ipimi arkaya çekiyorum. Yine ipimin uzantısından girdim. Şimdi orijinalde doğrudan çantanın bu kısmına bir kalın sık iğne daha yapılıyor. Yani bunun alttan batarak şöyle göstereyim size. Şöyle büyük sık iğne yapılıyor ve bitiriliyor. Bu şekilde bitsin istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan yanındakinden devam ediyorum. Bir sıra bu şekilde evet, şimdi sap kısmını koymaya başlayacağız. Bunun için öncelikle yerimizi belli etmemiz gerekiyor. Bakın ne yaptım? Çantanın yan ortalarını aldım. Yan ortalarını bulduktan sonra bunların iki şöyle karşılıklı getirip ön ve arka ortalarını buldum. Şimdi orijinalinde şöyle 5 tane file bırakılmış sap takmak için. Yani sapı şu 6. fileden takmışlar. O yüzden bakın şuradaki filenin tam orta noktası burası. Şimdi buradan yukarıya doğru gideceğiz. Aynı şeyi burası için işaretleyeceğim şimdi. Bakın 1 2 3 4 5, 6.'nın orta noktası. Şimdi geliyorum bu tarafa. Yine aynı şekilde 1 2, buradan 3.'nün orta noktası. Geliyorum şimdi diğer tarafa. 1 2, 3.'nün orta noktası. Evet. Şimdi bu şekilde yukarıya doğru bir sap yapacağız. Şimdi sap için buradaki mesafeyi bakın sanki şöyle bir kol boyu yeterli. Bakın bir ölçelim, bu kaç santime karşılık geliyor. Bir 60 santim yeterli olur diye düşünüyorum ama bakalım. Evet, 57 zaten. Hemen hemen 60 santim, dediğim gibi 55-60 santim arası sizin için ideal olacaktır bu çantada. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen zincir çekmeye başlayacağız sapımızı yerleştirmek için. Evet, şimdi başlıyoruz zincir çekmeye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi kaç tane zincir çekeceğimi şuradan hesaplayacağım. Bakın. Benim sık iğnem şuradan bir 10 santimlik sık iğne hesaplayacağım. Bakacağım. Evet, 10 santim tam şuraya geliyor. Kaç tane sayalım? 3 6 9 12 15 18'im 10 santime denk geliyorsa 18 çarpı 6 dersek 108 zincir. 100 zincir çekmemiz yeterli olacak. Bakın şimdi 10 tane çekmiştim. Bunu kendiniz de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Kendi zincir ölçünüzü bu şekilde sık iğnelerinizi ölçerek hesaplayabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde zincirimi çekip geliyorum. Evet, 100 tane çektim. Geldim. Bakın hiç yönünü bozmuyorum. Yönünü bozmadan geliyorum. Buradaki işaretleyiciyi taktığım noktaya sık iğnemi yapıyorum ve yoluma devam ediyorum. Şimdi bu şekilde yoluma devam ediyorum.
Bakın bu şekilde geleceğim. Nereye kadar? Şu işaretleyiciyi taktığım noktaya kadar. Bakın bunlar orta nokta için taktıklarım. Artık bunları çıkartabiliriz. Bunlarla işimiz yok. Şu işaretleyiciyi taktığım yere kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi işaretleyicimin olduğu yere geldim yine. Tekrardan ne yapıyorum? Zincir çekmeye başlıyorum. Kaç tane? Yine 100 tane. 100 tane zincirimi geliyorum. Yine buraya birleştiriyorum ve buradan ek yerimize kadar örüp geliyorum. Oradan sonra artık farklı bir sık iğneye geçeceğiz. Hemen onu da göstereceğim. Evet, geldik sıranın sonuna. Şimdi ipimizi uzattık. İlk gerçek sık iğnenin tepesinden girdik. Bakın zaten bunun bir tepesi yok. Şimdi bunu arkaya çektim. Şimdi bu görmüş olduğunuz o tepesi olmayan ilmek bu, bakın. Bunun hemen altına giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Yine aynı şekilde bu arkadaki ilmeği takıyorum. Ve bu şekilde buraya bir, görüyorsunuz, ilmek oluşturmuş oluyorum. Yine yanına geliyorum. Yanındakine bakın, ikinci ilmeğimi oluşturdum. Geldim yanındakine. Görüyorsunuz. İlmeğimizin üstüne değil, altına batıyoruz. Böylelikle böyle iri iri, kocaman kocaman bir sık iğnemiz olmuş oluyor. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sonra dönüp dolaşacağız. Geleceğiz. Normalde işte orijinalde sadece şu var. Ben şu altındakini de eklemiş oldum. Bu şekilde şimdi şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet, geldik şimdi bakın. Hemen buradaki zincirlerimi arkaya çeviriyorum. Bakın şurada arkasındaki şu kesik çizgilerimiz var. Şöyle şöyle görüyorsunuz. Buraya girip hemen sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Arka kanattan batmamın sebebi de şu altında, bakın böyle battığımız zaman VV bir hat oluşuyor. Bu hattı oluşturmak istiyorum şu anda. Birazcık buralara batmak zor olabilir. Ama buna katlanacağız. Çünkü bu daha güzel bir sap detayı sağlayacak bize. Evet. Bu şekilde görüyorsunuz. Hemen şimdi zincirimin sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, şimdi sapımızın tamamını bakın sık iğneyle dolaşıp geldim ve tekrardan buradaki sık iğnelerime devam edeceğim. Bunun için en son zincirimi de yaptıktan sonra buradaki ilk sık iğnemin bakın altından girdim ve buraya uzun sık iğnemi yaptım. Hemen yanından devam ediyorum. Buradaki kriterimiz şu. Bunu uzatıyorum ama bakın tepe ilmeklerim hep sıkı. Yani tığımdaki bu ilmek sıkı. Bunu hiç gevşetmiyorum. Girdim. Çektim ilmek. Bakın uzattım. Tepelerimi hiç gevşetmedim ama. Böylelikle hem ağzı gevşememiş oluyor hem de daha böyle muntazam sıralı sık iğneleriniz olmuş oluyor. Evet. Bakın bu şekilde yoluma devam ediyorum. Şimdi burada yaptığım işlemin, yani şu sap için yaptığım işlemin aynısını arka tarafta da yapacağım. Yine ek yerine geliyoruz. Ek yerine geldikten sonra buradan yolumuza devam edeceğiz. Hemen şöyle sapımızın uzunluğunu da ölçelim. Bakalım sık iğnesini dolaştıktan sonra. Bakın zincirken gözünüz korkuyor. Gerçekten çünkü çok uzun oluyor zincirken. Ama üzerini ördüğümüzde bakın sapımız daha küçük bir kol boyuna ulaşmış oldu. Şöyle sık iğneden itibaren, yani zincir kısmından itibaren şöyle ölçecek olursam, bakalım kaç santim olmuş.
Evet bakın. Ölçtüğümüzün hemen hemen aynısı. 57 santim diye ölçmüştük. Hatırlıyor musunuz? 57 santim geldi. Tam istediğimiz o ölçüyü yakalamış olduk. Şimdi devam ediyorum tekrardan. Dediğim gibi başlangıç noktama kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi ilmek kaydırmaya başlıyoruz. Bakın böylelikle artık bunun tepesi de olmuş oldu. Bakın hiç ip koparmadan şimdi sapımıza buradan devam edebileceğiz. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi geldik buraya. Hemen buradaki son, evet bakın uzun sık iğnenin tepesine de ilmek kaydırdıktan sonra şimdi geliyorum sırasıyla. Birinci sık iğnenin altına girdim ve bakın uzun sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnenin altına girdim. Uzun sık iğnemi yaptım. Yani şurada ağız kısmında ne yaptıysam aynısını şimdi de sap için yapıyorum. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Aynı burada ne yapıyorsak aynısını burada devam ettireceğiz. Şimdi bu sapı bu şekilde dolaşacağız. Geleceğiz. Sonra yine buradan buraya geldikten sonra ilmek kaydırarak devam edeceğiz. Geldik, yine dönüp dolaşacağız. İlmek kaydırarak buraya gelip buradan yine uzun sık iğnelerimizi yapacağız. Ve böylelikle tekrar buraya geldik. İlmek kaydırmayla devam ettik ve başladığımız nokta burası, bakın. Ek yerimize geleceğiz. Hatta buraya takayım bir tane işaretleyici. Buraya geldiğimizde artık ilmek kaydırmamız bitmiş olacak. Bakın gerçekten çok çok güzel oldu. Özellikle bakın şuradan belli ediyor. Şu sap detayını görüyorsunuz. Oldukça güzel, sağlam ve orijinalinden çok çok daha düzgün bir ağız hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani madem yapıyorsak tamam, hani markanın orijinalini seviyorsunuz, ona sadık kalmaya çalışıyorum ama gördüğüm sıkıntılı, hoşuma gitmeyen yerler varsa da onları da mutlaka düzeltiyorum. Sap da bunlardan bir tanesiydi. Bu şekilde ağız kısmı çok daha güzel ve daha sağlam oldu diyebilirim. Haydi gelin şimdi dediğim gibi başladığım noktaya kadar örüp geleyim. Evet, bitirdim, geldim. Bakın ütüsünü yapınca saplar nasıl yumuşadı ve çok daha düzgün, pürüzsüz bir hale aldı. Ağız kısmı şahane oldu. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten çok beğendim. Çok içime sinen bir çalışma oldu ağız açısından. Şimdi geliyorum, bakın bitirdim. En son ilmek kaydırmaya başladığım noktaya geldim ve bu noktada iğnemi alıyorum. İpimi gizleyeceğim. Görüyorsunuz, hiç ip eklemeden, hiç ip yapmadan, yani sadece tabanı ayrı ördük ve gördüğünüz gibi çantanın gövdesini bir bütün halinde sapıyla beraber çıkarttık. Hiç ip koparmadan başardık bunu. Şimdi bakın hemen yanındaki, bakın şuradaki içine girmiş olduğu ilmek kaydırma değil de bir yanındakinin şöyle geçiyorum. Yine İpin geldiği orta merkez burası, bakın. Buradan aşağıya giriyorum. Ve böylelikle ne oldu? Görüyorsunuz. İlmek kaydırmanın devamını yapmış oldum. Şimdi burada şurada bir, bakın, bağlantı devamlılığını sağlamak için şöyle bir geçiyorum bu tarafa, arkaya. Ve ipimi öne çektim. Şimdi buradan ilmeklerimin arasından
Gerçekten bir günde rahatlıkla yapıp ben video çektiğim halde, bu kadar oyalandığım halde bir günde bitirdim bakın çantayı. Ki ben bugün başka markanın ya aynı markanın çanta videosunu tamamladım, bitirdim. Ondan sonra buna başladım. Ona rağmen görüyorsunuz çok kolay bir şekilde yapılıyor ve çok da klasik bir file olmasına rağmen çok şık durdu. Ben çok sevdim. Çok içime sinen bir çalışma oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Ve finaldeyiz. Çok güzel olmadı mı gerçekten? Yani bir çanta bu kadar kolay, sade ama nasıl tatlı olabilir derseniz işte bu. İçine şöyle ben kumaş koydum bakın. Örneği daha net görebilmeniz adına. Hani bu şekilde daha belirgin duruyor bakın örnek. Şöyle hemen yakından göstereyim. Ağız detayımız çok güzel oldu. Şöyle küçük bir fiyonk taktım ona. Hafif bir dedim üzerine hareket gelsin. Çok sade bir çanta çünkü. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım buraya kadar bu güzelliği benimle örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Böylece ördüğüm çantalardan hemen haberiniz olur diyorum. Bir başka güzellikle daha buluşuncaya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.